Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Çok şükür bizde her şey yolunda. Başlıktan da anlayacağınız gibi bugün çok güzel bir temizlik videosu ile karşınızdayım. Hemen kahvelerinizi kapın, gelin. Şöyle beni izleyin. Daha sonra da bu metodu mutlaka ama mutlaka deneyin. Şimdi beni takip edenler zaten biliyor. Ben bundan aylar önce bir duşakabin temizliği videosu paylaşmıştım. Onu bu videonun altına linkleyeceğim. Onu da izleyebilirsiniz. O da çok ilginç olabilir. Gerçekten çok güzel tüyolar var. Özellikle duşakabinimde işte bulaşık parlatıcısıyla nasıl temizlik yaptığımı paylaşmıştım. Ayrıca bir de mermerlerimi nasıl daha uzun ömürlü hale getiriyorum, nasıl ışıl ışıl parlamasını sağlıyorum, nasıl gün geçtikçe güzelleştiriyorum, bunu da paylaşmıştım. Bence mutlaka izleyin derim. Yine o videomun altında sanırım böyle bir 3 kişi şunu yazmışlardı. Filiz Hanım, ben duşakabinimin temizliğinde çamaşır yumuşatıcısı kullanıyorum. Aslında evet, ben de zaman zaman çamaşır yumuşatıcısı ile duşakabinimi temizliyorum. Hazır bugün temizlik yapacak olunca canlı kanlı bu temizliğimi de sizinle paylaşmak istedim. Her temizlik videomda belirtiyorum arkadaşlar, gerçekten siz de kendi kullandığınız temizlik ürünleri olsun, işte doğal karışım yöntemleri olsun, bunları videolarımın altında yazarak paylaşırsanız hem diğer arkadaşlara faydamız olmuş olur, hem de gerçekten benim bilmediğim bir metotsa mutlaka video çekerek bunu deneyimleyip sizlerle paylaşmak isterim. Haricinde şu duşakabinimi ben yaklaşık olarak bir aydır hiçbir şekilde temizlemedim. Türkiye'deki bu suların kireçli olmuş olmasına rağmen belki kullandığım metotlardan kaynaklı çok fazla kireç lekesi olmadığını zaten biraz sonra göreceksiniz. Bilirsiniz, ben dekorasyon videolarımda olsun, temizlik videolarımda olsun bir önce sonrası yapmayı çok seviyorum. Bugün de o önce sonrasını yapabilmek için kamerayı konumlandırmadan önce girdim duşakabinin içine, kapattım camları ve görüntülemeye çalıştım. Artık ne kadar görüntüleyebildim hiçbir fikrim yok. Şöyle bir şey var, banyo beyaz olduğu için belki görüntüleyebildim mi, görüntüleyemedim mi, gerçekten benim için de sürprizli bir son olacak. Ancak armatürü görüntüledim. Armatürün sol tarafı özellikle, hatta şöyle parmağımla da sanırım gösterdim size, bayağı bir kireçlenmiş. İşte bugün onları ışıl ışıl yapacağız. Hemen şunu unutmadan paylaşmak istiyorum sizinle. Bundan ben kendim bu yeni evime de aldım. Bu gerçekten çok etkili. Ben daha önce işte bu banyo turumda bahsetmiştim, size anlatmıştım. Hemen şu köşede benim su birikiyor ve o su benim canımı sıkıyor. O sebeple yaklaşık olarak banyonun tadilatı 5-6 yıl oluyor, belki de 5-6 yıldır bunu kullanıyorum ve çocuklarıma da öğrettim. Kim duş alıyorsa hemen derhal o camlardan şu şekilde aşağı doğru suyu sürüklüyor. Daha sonra da fayansın üzerine dökülen, işte yer seramiğinin üzerine dökülen de şu şekilde gidere doğru yönlendiriyor. O sebeple de belki benim banyom, duşakabinim çok fazla kirlenmiyor arkadaşlar. O yüzden hepinize şöyle bir şey mutlaka öneriyorum. Gelelim bugün duşakabin temizliğimde kullanacak olduğumuz malzemelere. Ben burayı hepsini komando gibi sıraladım. Az sonra bir asker edasında şu duşakabinimi temizleyeceğim. Öncelikle ihtiyacımız olacak olan şey, en önemli ana madde, çamaşır yumuşatıcısı arkadaşlar. Bunun hiçbir şekilde markasının önemi yok. BİM'den alabilirsiniz, Rossmann'dan alabilirsiniz, Vernel'iniz vardır, onu kullanabilirsiniz. Önemli olan çamaşır yumuşatıcısının bu temizlikte kullanılacak olması. Şimdi bir de şu var, hemen yeri gelmişken bunu da belirtmek istiyorum. Benim oturduğum evim 200 metrekare ve ben bu evimin haftalık temizlik videosunu paylaşmıştım sizinle. O videoyu da buraya linkliyorum. Açıklama bölümüne onunla da göz atabilirsiniz. Ben laminatlarımı da çamaşır yumuşatıcısıyla siliyorum ve ışıl ışıl, pırıl pırıl günlerce o temizliğini koruyor ve ayrıca evimde misler gibi kokuyor. Ancak şu var, orada da birkaç arkadaş da yazmışlar, çamaşır yumuşatıcısının dezenfekte etme özelliği yoktur diye. Ancak o videoda göreceksiniz, ben zaten çamaşır yumuşatıcısını tek başına kesinlikle kullanıyorum. Mutlaka onun yanı sıra bir de beyaz sirke kullanıyorum ki temizliğim daha böyle dezenfekte ve steril olsun diye. Sıradan bir beyaz sirke işinizi görecektir. Normal bir sirke olur mu? O da olabilir ama temizliklerde ben bunu öneriyorum. Bunun da markasının önemi yok. Ben bunu almıştım, işte evde temizliklerimde kullanıyorum. Bir de suya ihtiyacımız olacak. Şimdi karışımımızı hemen yapmaya başlayalım bakalım.
Bunun içerisinde de oda parfüm vardı. Onu şimdi boşalttım da siz daha rahat görebilin diye şöyle ölçüsünü gösteriyorum size. Aslında birebir hazırlanıyor. Yani herhangi bir çamaşır yumuşatıcısını koyacağım. Ben biraz fazla hazırlayacağım. Artan da kalsın bunun içinde. Tekrar kullanırım daha sonra. Yoğun yoğun. Bu kadar koydum. Şimdi ben bunun bu kadar daha su koymam gerekiyor ama yumuşatıcı tam olarak dezenfekte etmez diye düşündüğüm için biraz bu diğer yarısını bu sirkeyle, beyaz sirkeyle tamamlayacağım. Ki temizlerken duşakabin dezenfekte de olsun. Biraz da su ilave ediyorum. Sanırım bu bana bu temizliğimde yetecektir. Karışımımız bu. İksirimiz, mucizevi karışımımız. Yapacak olduğumuz işlem şu arkadaşlar. Hemen şöyle bir paylaşayım sizinle. Karışımımı sadece cama sıkıyorum. Bu plastik duşakabinlerde de kesinlikle çok etkili. Ve o kadar güzel bir kokusu var ki benim için evde koku çok önemli. Ya birçoğumuz için öyle. Püskürtme yapıyorum. Sadece şu bölümünde bir göstereyim size. Hafifçe süngerimi nemlendireceğim. Ve siliyorum. İnanın bana saniyeler içerisinde bir tane bile kireç lekesi kalmıyor. Camlarım içeriden tamam. Sadece burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar kaymamaya çalışın. Çünkü bu biraz kayganlaştırıyor. Şimdi fayanslarımı yine aynı şekilde temizliyorum. Şimdi yer seramiğine de bir güzelce bu karışımımdan püskürttüm ve süngerimle ovaladım. Hemen bu arada şunu belirtmek istiyorum. Armatürüme geçeceğim. Ancak bu karışımla temizlik yaparken eldiven takmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Çünkü kesinlikle ellere zarar vermiyor. Şimdi armatürleri temizlemeye başlıyorum. Ezan okundu, ara verdim. Çarpılırım anneme lazım falan diye. Püskürtme işlemim ve ovalama işlemim bitti. Şimdi duş ve elimi alacağım. Bir güzelce duşakabinin içini yıkayacağım. Şuraya bunları bir bırakayım. Arkadaşlar bilmiyorum fark ediyor musunuz ama su bile camda durmuyor. Öyle bir kayıp gidiyor ki artık ne varsa bunun içinde gerçekten mucizevi. Şimdi de şu fayansları falan bir durulayacağım armatürlerle beraber. Elinizle bir ovalamaya gerek yok aslında ama ben yine de şöyle elimle alışkanlık üstünden geçiyorum. Şimdi yine her zamanki gibi bununla suları aşağı doğru sürükleyeceğim. Şimdi de duşakabinimin dış yüzeyini temizleyeceğim. Burada da aynı işlemi yapabilirsiniz. Ancak ben biliyorsunuz su tutmuyorum dışına. Sadece nemli bir bezle sileceğim şimdi. Yine duşakabinimin bu üstteki ve alttaki çerçevelerini de tekrar duruladığım bu nemli bezimle ve karışımımla siliyorum ve temizliğim hemen hemen bitmek üzere. Son olarak da iz bırakmayan bir bezle kurulayacağım ki hemen bir sonrasını sizinle paylaşabileyim.
and proud of our name. We're the army and proudly proclaim. First to fight for the right and to build the nation's might, and the army goes rolling along. Proud of all we have done, fighting till the battle's won, and the army goes rolling along. And it's high, high, hey, the army's on its way. Count off the cages loud and strong. For wherever we go, you will always know that the army goes rolling along. Yumuşatıcının içinde ne gibi bir iksir var bilemiyorum ama sihir gibi. İnanın bana, püskürtme yapıyorsunuz, ovalıyorsunuz, suyu tuttuğunuz anda camda dahi su kalmıyor. Yani mucizevi bir temizlik. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Ancak videomun başında söylemeyi unuttum. Astım hastası, bronşit ya da kokulara karşı çok hassasiyetiniz varsa doktorunuza danışmadan kesinlikle ve kesinlikle bu temizliği uygulamayın arkadaşlar. Artık ben videonun sonuna geldim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, ki videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ondan sonra videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi, her zaman söylüyorum, YouTube'da biliyorsunuz yorumlar çok önemli. Böyle minnak bir kalp bile olsa bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.